Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün harika bir çalışmayla karşınızdayım. Bu çalışmayı yapabilmek için ben crop bir bluz kullanacağım. Bakın hemen göstermek istiyorum. Uzun kollu bir bluz tercih ettim. Yakası yuvarlak olan. Siz isterseniz V yakalı bir bluz tercih edebilirsiniz. Ya da kolları kısa olan yine bir crop bluz tercih edebilirsiniz. Tamamıyla burada seçim size ait. Ve olmazsa olmazımız bir tane ipe ihtiyacımız var. Ben Alize'nin Angora Gold simli ipini kullanıyorum. %75'i akrilik, %10'u tiftik, %10 yün, %5'i de sim olan çok güzel 4-5 tane rengin bir araya gelmesiyle oluşmuş akrilik böyle batik bir ipimiz var. Tiftik olması önemli. Yapacağımız çalışmada başka herhangi bir tiftik ip de kullanabilirsiniz. Bunun için de 2,5 numara tığ kullanacağım. Hadi hemen yapımına başlayalım. Bu ipi kullanırken ben karışık olarak kullanmadım. Mesela buradaki açık renk olan griyi ayırdım. Siyah olana yakın burada koyu gri var. Onu işte açık pembeyi, lila rengini ayırarak bu şekilde yumaklar elde ettim. Tabi bunları bağlamak için de her iki bağlamak için de buralarında düğümler oldu. Hiç önemli değil. Zaten örerken bunlar kaybolacak. Bu şekilde ayırdım. Ama siz isterseniz hiç ayırmayıp da yapabilirsiniz. Yani örgümü yaparken ben bakın açık renkleri hep aynı tarafa koydum. Daha sonra koyu renge geçtim. Daha sonra mor. Bakın daha sonra da açık mor gibi böyle kafama göre bir düzenleme yaptım. Siz isterseniz hiç bu şekilde yapmayıp direktmen önünüze gelen renklerle de hareket edip karışık olarak da dizayn edebilirsiniz. Evet, hemen motifimize başlayalım. Çiçeğimizin daha net belli olması için ben hemen daha kalın bir ip tercih ettim. Bununla göstermek istiyorum. Bunun için hemen 4 tane zincir çekiyorum. En baştaki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle bakın geldim. Yani üzerine ilmek atmadan sık iğne yapıyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Zincir çekerken buradaki ipi de aralarda kaybediyorum. Üzerine ilmek attım. Buradaki oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Tekrar içerisine ikili trabzan. Bu şekilde bakın kafesleri oluşturuyorum. 1-2 zincir çektim. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Bu şekilde 5 tane yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın 5 tane oldu. 5 tane oldu. 2 tane zincir çekiyorum ve en baştaki bu 4 tane zincir çektiğimizin ortasına batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Üzerine ilmek attım. Şimdi bu oluşturduğumuz kafesin içerisine ilk öncelikle bir, sonra ikisini alarak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaparken çok sıkı bir şekilde yapmıyorum. Biraz gevşek bırakıyorum daha güzel olması için. Tekrar bakın, üzerine ilmek attım. 1, 2. Üzerine ilmek attım. Aynı yere tekrar 1, 2. 1, 2, 3 tane oldu. 7 tane bu şekilde yapıyorum. Yedi tane yaptım. Yani tığımda 3, 6, 8 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Bir tane zincirle bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip en başındaki kısımdan bakın, en başındaki kısımdan
sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip tam dibine batıyorum. Elimle de şu şekilde düzeltiyorum. Tekrar yanındaki sıraya geçtim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Üzerine ilmek attım. İlk önce bir tanesini alıyorum. Sonra 2 tanesini alıyorum. İlmeğimde, tığımda 2 tane ilmeğim var. Bu şekilde tekrar 1, 2. 7 tane yapıyorum. 7 tane ilmeğimi yaptım bakın. İkişerli trabzan bunların hepsi. Tamamını almıyorum. Tığımda 3, 6, 8 tane ilmek olması lazım. Daha sonra bunların hepsini topluyorum. Bir tane zincirle burayı sıkıştırıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip en başına bağlıyorum. Ve tekrar 4 tane zincir çekip en başına batıyorum. Elimle de düzeltiyorum. Bu 3 boyutlu olmasını sağlıyor. Bu şekilde diğerlerine de geliyorum. 4 tane zincir çekmiştik. Hemen tekrar aynı yere batıp yaprağımı bitiriyorum. 6 tane yaprağımız bitti. Bir tane zincir çekip arkadaki şu çubuğun arka kısmından, bakın arka kısmından geliyorum. Hem burada bir tane sık iğne yapıp bir tane zincirle bu kısmı tamamlıyorum. Evet, çiçeğimiz hazır. Alize'nin deve ipiyle ördüm bunu. Siz isterseniz benim yaptığım gibi tiftikli bir ip tercih edebilir ya da isterseniz pamuklu ya da bu tarz iplikleri de kullanabilirsiniz. Birleştirmesini yaparken bir tane ortada bıraktığımızı düşünelim. Şimdi bunun etrafına geleceğim ben. Bunun için bu kabarık olan kısımları üst tarafta kalacak. Elimle de zaten düzeltiyorum bu kabarcıkların oluşması için. Hemen her ikisinin de düz olan kısmı birbirine bakacak şekilde 2 tane zincir çektim. Ve buradaki bu 3 tane zincir çektiğimizin içerisine sık iğne ile bağlayıp 2 tane zincir çekip tekrar başa geliyorum ve dibine sık iğne ile bağlıyorum. 4 tane zincir çekip yanındakine geçiyorum. Onun yanındakine geçip son yaprağımızı yapıyorum artık. 4 zincir çektim. İçerisine 7 tane ikili trabzan ama tamamıyla bakın almıyorum. İlk önce bir sonra ikişerli olarak alıyorum. Bu şekilde 7 tane yapıyorum. İlmeğimizde 8 tane olması lazım. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. 8 tane oldu. Hepsini bir topladım. Bir zincirle sıkılaştırdım. 2 tane zincir çektim ve bu sefer yanındakine, hemen bunun yanındaki bu 3 tane zincir çektiğimiz yerin içerisine batıp sık iğne ile bağlayıp 2 zincirle tekrar geri dönüyorum. 4 tane zincir çekip tekrar dibine batıp bir tane zincirle arkasındaki çubuğa batıp sık iğne ile bağlayıp bir zincirle kesiyorum. Bu şekilde 2 tanesini bağlamış olduk. 2 tanesini birleştirdik. Şimdi üçüncüyü birleştiriyorum. Dördüncüye geldim. Dördüncü yaprağa geldim. 2 zincir çektim. Şimdi bu kısma birleştireceğim. Bakın hem bu kısma hem bu kısma birleştireceğim. Şimdi hemen boş olan yaprağa bakın. Birleştirdim. 2 zincirle tekrar aynı yere yaprağımın üst kısmına battım. 4 tane zincir çekip dibine geldim. Yanındaki sıraya geçtim ve buraya da yine yaprağımdan yapıyorum.
Hepsini bir topladım. Bir zincir çektim, sıkıştırdım. 2 tane zincir çektim. Şimdi buradaki her ikisini de birleştirmiştim. Bakın bu kısımdan birleştiriyorum. Hemen her ikisinin birleşim yerine birleştirdim. 2 tane zincirle tekrar yaprağımın en başına sık iğne yaptım. 4 tane zincir çekip yaprağımın dibine batıp yaprağımı bitiriyorum. Elimle de düzeltiyorum kabarcığını. Tekrar yandaki hizaya geçip yandaki yaprağımı yapıyorum. Tekrar 7 tanesini birleştirdim. Bir zincirle sıkılaştırdım. 2 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar bakın şu ikisini birleştirdim. Şimdi buradaki yaprağımı tekrar şu kısmıyla da birleştiriyorum. İki zincirle döndüm. Bakın birleştirmemizi yapmış olduk. Tekrar yaprağımın başına geldim. 4 tane zincir çekip yaprağımın dibine iniyorum. Sık iğne ile bağlayıp elimle düzeltip bir zincir çekip arkadaki bu ikili trabzanın tepesine gelip sık iğne ile bağlayıp bir zincirle ipimi buradan kesiyorum. Yapıyoruz. Bağlamalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Yani bu ortadaki kalacak. Her seferinde ilk başta 2 tanesini bağlamıştık. Şimdi her seferinde 3 tane bağlıyorum. Yani tekrar buraya bir tane daha koyacak olsam bu kısımdan, bu kısımdan ve bu kısımdan birleştirmem lazım. Buraya koyduğumda da yine bakın bu kısımdan, bu kısımdan ve bu kısımdan her seferinde üçer tane birleştirmem lazım. İlk birleştirdiğim 2 tane de birleştiriyorum. Daha sonrakileri bakın 1, 2, 3 kısımda birleştiriyorum. Buradaki çiçeğimi 1, 2, 3 kısımda. Tekrar buradaki çiçeğimi 3 kısımda ama en sonuncu çiçeği yaparken 4 kısımda birleştirme yapmamız lazım. Hemen bunun üstünde göstermek istiyorum. Mesela ben burada 2, 4, 5 tane bakın birleştirmişim. Bu ortada düşünelim. Buraya bir tane daha yaptığım zaman şurada birleştirme yapmam lazım. Bakın 1. Burada birleştirme yapmam lazım. 2. Burada birleştirme yapmam lazım. 3. Ve burada birleştirme yapmam lazım 4. Yani şurada 2 tane kalması gerekli. Bu şekilde yuvarlak bir çiçek elde ediyoruz ve bu yuvarlak çiçeği her seferinde ilerletiyoruz. Bakın şu an şurada bir yuvarlak çiçeğimiz var. Sonra bakın tekrar ilerletiyorum. Bakın burada bir yuvarlak oldu. Bakın ilerletiyorum. Tekrar bakın burada bir yuvarlak var. Bu şekilde yuvarlak çiçekler haline getirerek yani her bir altıgen çiçeğin etrafında 6 tane çiçek olacak şekilde birleştirmelerimi yapıyorum. Şu kısım ne kadarsa bu çiçeklerden o kadar yapmanız lazım. Yani dikdörtgen bir parça elde etmeniz lazım. Uzunluğu tabii ki size ait. Bakın uzunluğu tamamıyla size ait. Bu kısmı uzatabilir ya da daha da kısa tutabilirsiniz. Yani bir sıra bile yapabilirsiniz aslında, fark etmez. Şimdi sıra geldi buraya. Birleştirme işleminde de bakın şu alttakilerin üstüne gelecek şekilde çiçeklerimi koyuyorum. Çiçeklerimi koyduğum zaman zaten burada hangilerini birleştirmem gerektiği ortaya çıkıyor. Yani kaç tane kaldı? Benim şu an birer tane burada çiçeğim kaldı. Zaten bakın birleştirdiğinizde gördüğünüz gibi ne yapıyor? Tamamıyla kapanıyor. Kabarık olan kısımları düz tarafına gelecek. İç kısmı hep bakın daha düz kısım. Birleştirme işlemini yaparken özellikle buna dikkat ederek birleştirmenizde fayda var. Şimdi bunu birleştirirken hem buradan alacağım hem de buradan alacağım. Hemen birleştiriyorum. 2 tane zincir çektim. En başındaki bu 2 tane yaprağım var bakın. Bir tane yaprak boşluk kalacak ve şuradaki 2 yaprağı kullanacağım. Bakın bir tane yaprak burada kalacak. 2 tane yaprağı kullanacağım. Düz yerinden, düz olan kısmından birleştiriyorum. Yani kabarık kısmı üste gelecek şekilde olması lazım. Hemen elime aldım. İç kısımları bakın birbirine bakıyor.
bir tane bıraktım ve hemen bu kısma sık iğne ile bağladım. 2 tane zincir çektim ve tekrar en baştaki kısma gelip sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 tane zincir çekip tekrar bu kısma geldim. Dibine battım. Yanına geçtim. Şimdi yanındaki yaprağı yapıyorum. 4 tane zincir çekip yine 7 tane içerisine yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte çektim. Bir tane zincirle kapattım. Tekrar 2 tane zincir çektim. Bakın. Tekrar bu kısımla birleştiriyorum. Birleştirdim. 2 tane zincir çektim. Tekrar baş tarafına batıp 4 tane zincirle dibine geliyorum. Bu arada yine bu kabarcıkları elimle düzeltiyorum. Yanındaki yaprağa geçip yine buraya da yaprağımı yapacağım. Şimdi burada yaprağımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Şimdi şunun şu kısmıyla birleştireceğim. İki zincir çektim. Bağladım. 4 zincirle tekrar dibine geliyorum. Tekrar yanındaki sıraya geçtim. Buraya da yine bir tane daha yaprak yapıyorum. Hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekiyorum. Pardon, bir zincirle bağlıyorum. 2 tane zincir çekip bu sefer bakın nereye geçeceğim? Şuradaki kısma geçiyorum. Hemen burayla birleştiriyorum. 2 tane zincir çekip tekrar birleştiriyorum. Yaprağımın dibine indim. Elimle düzelttim. Yanındaki sıraya geçip bir tane daha yaprak yapıyorum. Bakın sıradan tekrar bunun bir tane burada boş bırakıp şu kısmından birleştiriyorum. Ve tekrar dibine batıp yanındaki yaprağımı yapıyorum. Dikdörtgen parçamı bitirdikten sonra kenarından dikiş yapabilirdim ama ben hiç dikiş yapmak istemediğim için dikdörtgen böyle bir halka şeklinde bakın örmeyi daha uygun buldum. Birleştirmemi yaparken bakın burada bu kısımdan birleştiriyorum, bu kısımdan ve şuradan birleştireceğim. Bakın bu 6 tane olan çiçeğimin yaprağının her tarafında birleştirmem var bakın. Zaten üst üste koyduğunuz zaman diğeriyle nerede birleştirme yapmanız gerektiği çok kolay bir şekilde gözüküyor. Bu şekilde birleştirme işlemini de tamamlıyorum. Böyle bir halka oldu bakın. 21 tane 38 beden için ben 21 tane yaptım. Tabii ki sizin bu yüzünüze göre buradaki çiçeklerimizin sayısı değişecektir. 1 2 3 1 2 3 bakın 3 sıra şeklinde ilerledim. Tabii ki daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi bunu sıra geldi dikmeye. Normal dikiş ipliği ve iğne kullanarak bu kısmı hemen uç kısmına dikeceğim. Tam ortadan ikiye katladım. Hangi rengin üste gelmesini istiyorsanız bu tarafın öne gelmesini istiyorum. Arkası biraz daha koyu olmuş olacak. Birleştireceğim. Ortadan ikiye katladım. Tam üzerine gelecek şekilde ilk öncelikle bir iğnemizi geçirelim. Dikişini yaparken ipliğimizin gözükmemesine de özen göstereceğim. Hemen
Çiçeğimin yarısı gelecek şekilde dikiyorum. Bakın yarısı bu kıyafetin bluzumuzun üzerinde, diğer kısmı açıkta kalacak şekilde dikmeye özen gösteriyorum. En sonunda bluzumuzu bitirdik. Çok güzel şık bir bluz oldu diye düşünüyorum. İsterseniz en üst kısmına küçük bir cep de yapabilirsiniz. İsterseniz yine kollarına aynı şekilde bu çiçeklerden yapıp üzerine dikebilirsiniz. Ben bu şekilde bırakmayı uygun buldum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.